İhtiyare bir teyzemiz var. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına şikayetlenmek için gitmiş. Evet. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Naz darlığından demiş: "Ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin." Gavs-ı Azam buna nasıl bir tepki verecek? Hazreti Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillah." Yani kum, kalk, neyle? Biiznillah. Ya imana bak ya. Ortada tavuk var. Kızarmış tavuk ve ona diyor ki Allah'ın izniyle ayağa kalk diyor. Ve ne oluyor? Kemikleri toplanıp, yani kemikleri de dağılmış. Değil mi? Yemiş. Kemikleri de dağılmış. Kum biiznillah demiş. Ve tavuk kalkmış. Hikaye değil ha. Gerçek yani. Bak, manevi tevatürle bile nakledilmiş. Yani böyle bir olay olmuş yani. Nasıl olabilir bu? Bunun nasıl olduğunu Gavs-ı Azam kendi cevap veriyor. Bu olay nasıl oldu diyor bak. Bir tane atasözü var. Bilmiyorum, daha önce hiç duydunuz mu? Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma ne gelirse senden bileyim. Duymuş muydunuz? Kimse duymadı mı? Allah Allah. Şimdi bu atasözünün maksadı nedir? Başıma ne gelirse dediği ne aslında? Boş konuşmuşumdur, yanlış konuşmuşumdur, yalan konuşmuşumdur, gıybet etmişimdir, değil mi? Ondan dolayı pişmanlığını dile getirmek için böyle bir atasözü var. Şimdi bu atasözünün asıl baktığı yön böyle. Ama bizim dersimize bakan bir yönü var, doğru mu? Kuvve-i zaika. Kuvve-i zaika nedir? Tat alma duyusu. Şimdi bu atasözünün dediğim gibi maksadı aslında kelamla ilgili, konuşmayla ilgili de bize vuran çok yönü var. Biz de aslında dilimizden çok çekeceğiz. Geçen derste biraz gördük de bu ders biraz daha derinlemesine gireceğiz. Biz dilimizden çok çekeceğiz ya da çok çektik. O yüzden bu dersi anlamazsak, yani İktisat Risalesini ve bu kısmı anlamazsak biz de aynı şeyi söyleyebiliriz yani. Dilim seni, dilim dilim dileyim, başıma ne gelirse senden bileyim diyebiliriz. O yüzden bugün biraz dilden bahsedeceğiz. Dilin biraz yapısından bahsedeceğiz. Dilin anatomisinden bahsedeceğiz. Şimdi anatomi deyince aramızda tabii biyologlar var, tıpçılar var. Evet, biraz dilden bahseder misin? Dil nedir? Nasıl bir organdır? Mesela bize papillalardan bahsedebilirsin biliyorsan. Papilla nedir? Papilla içerisinde ne vardır? Onun içerisinde ne vardır? Bunlar ne işe yarar? Dilin üzeri zaten bir ciltle kaplı değil biliyorsunuz. Tamamen bir mukoza. Evet. Mukozanın özelleşmiş çıkıntıları. Bundan binlerce, yüz binlerce adet var. Aynen abi, dediğin gibi şimdi papilla diye dokular var. Bundan binlerce var. Ve bu papillaların içerisinde tat tomurcukları var. Bizim tat aldığımız. Bu tat tomurcuklarında da tat reseptörleri var. Benim hesapladığım kadarıyla 500 bin tane tat reseptörü var dilimizde. 8 santimlik bir organ. En fazla kaç gramdır abi? 300-400 gram var mı? O kadar da yok değil mi? 200 gram, 150 gramlık bir parça. 500 bin tane en az tat reseptörü var. Dilde hangi tatlar alıyoruz? Ekşi, tatlı, acı, bir de tuzlu. Değil mi? Bu zamana kadar hep bize dilin aldığı 4 farklı tat şeklinden bahsettiler. Ama daha sonraları bunun 5 olduğu ortaya çıktı. Ney? 5. ney? Umami. Umami diye bir tat şekli var. Daha önce dediğim gibi bu pek bilinmiyordu. Umami Japonca lezzetli anlamına geliyor. Bizim lezzet diye bahsettiğimiz şey aslında umami. Dilin aldığı bir şey. Peki nasıl bir şey? Yani tatlı değil, tuzlu değil, ekşi değil, acı değil. Mesela domates, tahıl, kuru fasulye, işte et. Bunların hep şeyi yani. Bunların böyle bir karışımı. En çok da neyden alıyoruz biliyor musun o lezzeti? Hani bu gıdalarda kullanılan MSG var biliyor musunuz? Monosodyum glutamat. Yani en çok nerede kullanılıyor? Cipslerde, aynen. Cipslerde kullanılan o MSG, Çin tuzu da diyorlar değil mi ona? Bu tam umaminin karşılığına geliyor diyorlar çünkü. Değil mi? Alıyorsun, yiyorsun ya, böyle bir lezzet ve bağımlılık yapıyor yani, değil mi? Sürekli böyle insan yemek istiyor. O yüzden dil bu tadı da alıyor yani. 4 değil aslında 5 tane farklı tat alıyor. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı, bir de umami. Ama yediğimiz nimetler kaç tane? Sayısız değil mi? Ve hepsini biz birbirinden ayırıyoruz. Yani 500 bin tane tat reseptörü var ve farklı farklı şeyleri yiyoruz. Yani farklı farklı şeyleri bırak. Mesela yayla domatesiyle normal domatesi ayırt edebiliyoruz ya. Bak, ikisi de domates. Abi Bursa domatesi. Adam yiyor mesela. Şimdi biliyorsunuz zaten her yerin balı meşhur. Doğru mu? Adam bir yiyor diyor ki bu Bitlis balı diyor. Bir yiyor diyor ki bu işte Muğla balı diyor. Ya balları bile ayırt ediyor değil mi? Tatlıysa tatlı değil mi? Reseptörse reseptör. Ama onun içerisinde bile bir sürü lezzetleri birbirinden ayıran, tatları birbirinden ayıran reseptörler var. Ve bu orada kodlanıyor. Barkod sistemi gibi. Adam onu yediği zaman o bir kere işte yayla domatesin tadını bir alıyor. Ondan sonra artık
ayrımını yapabiliyor. Ha bu yayla domatesi, yok bu aralı domates, yok bu çeri domates, değil mi? Çeşit çeşit. Hatta başka ne bileyim elmanın bile bilmem kaç çeşidi var. Hepsinin farklı lezzeti, farklı tadı var yani. O yüzden bu dil sadece o 5 farklı değil, çeşitli varyasyonlarının, bilmem faktöriyellerinin, üzeri bilmem kaçlarının sayısı kadar, yani nimetlerin sayısı kadar aslında tat alıyoruz biz. Farklı farklı tadlar alıyoruz. O yüzden dil küçük bir organ gibi görünüyor ama bu kadar çok özelliği var. Ve dediğim gibi Allah bize böyle bir barkod sistemi yapmış. Tadını alıyorsun, tamam diyorsun, bu o. O yüzden dilin anatomisine baktığımız zaman böyle bir yapısı var. Evet. Okumaya başlayabiliriz o zaman. Bismihi Sübhanehu. Lemalar 19. lema İktisat Risalesi. 3. nükte. Sabık 2. nüktede kuvve-i zayika kapıcıdır dedik. Bir önceki nüktede kuvve-i zaka kapıcı dedik. Bakalım burada ne diyeceğiz? Orada kapıcıydı. Evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. O zaman bizim için kapıcı değil. Kimler için kapıcıymış? 1. Ehli gaflet için ne hükmünde? Kapıcı hükmünde. 2. Ruhen terakki etmeyenler için kapıcı hükmünde. 3. Şükür mesleğinde ileri gitmeyenler. Bak üstad şükretmeyenler demiyor ha. Biraz kelimelerin üzerinde değişmemiz lazım. Bak şükür mesleğinde ileri gitmeyenler. Ha ben şükrediyorum, tamam, benim için kapıcı değil. Demek ki şükretmek bir meslekmiş. Yani şükretmek demek ki nasıl bir mesleği öğreniyoruz, detaylara giriyoruz. Şükür bile öyle ya Rabbi şükür deyip elimizi yüzümüze çalmak değilmiş yani. Derinlemesine öğrenilmesi gereken bir şeymiş, bir meslekmiş. Ve bunda da ileri gidenler için geçerliymiş. Bir insan mesleği bilir ama mesleği yapıp onu geliştirmedikten sonra çok bir geçerliliği olmuyor, değil mi? O yüzden şükür mesleğinde ileri gitmeyenler için bir kapıcı hükmünde, ileri gidenler için kapıcı hükmünde değil. Geçen hafta örnek verdik ya, detayına kadar, potasyumuna, lityumuna kadar indik. Mesela ya baklava dersin işte enerji veriyor. Hani ilkokul, ortaokul az önce verdiğimiz örnek gibi. Ama işte potasyumu benim şunun için yararlı, kalsiyumu şunun için yararlı. Ya işte Allah yani en ince detayına kadar tefekkür ede herhalde meslekte en uç noktaya gitmek biraz hayattaki mesleğe o açıdan. Evet, kendine göre yapacağın tefekküre de bağlı. Yani illaki potansiyumu bilmeyen biri de bunu yapamıyor demek değildir yani. Sen onu biliyorsundur, onun üzerinden tefekkür edersin. Başkası kendi bildiği meslek üzerinden mi yorum yapar? Aynen ha. Bak burada yemek yiyince mutlu olanlar var. Doğru değil mi? İnsan yemek yiyince mutlu oluyor. Ve yemek yiyince mutluluğu verenin Allah olduğunu bilirse, değil mi? Oradan bir şekilde bir bağlamış oluyor. Oradan da şükre giderse. Aslında güzel bir pencere. Yemek insanı mutlu eder. Oluyor değil mi? Bak Ersin bazen geliyor, surat 5 karış. Bir yemek yiyor ya da yemeği görünce böyle bir anda mutlu oluyor insan. Ve yemek yiyince mutluluğu verenin Allah olduğunu bilirse, değil mi? Oradan bir şekilde bir bağlamış oluyor. Oradan da şükre giderse. Yaşam şekli haline getiriyorsun artık. Çünkü dinin yarısı şükür diyoruz ya, biraz onun altını doldurmamız lazım. Çok boş kalıyor yoksa. Dinin yarısı sabır, Allah'ım sabrediyorum. Yarısı şükür, Allah'ım şükrediyorum da ne yani ne? Şükrediyorum ne yani? Dinin yarısı bak. Demek ki altını bizim doldurmamız lazım. Burada bir parçasıyla dolduracağız yani. Öyle hani sadece bir derslerde de olacak şey değil yani. Bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Kapıcı ne yapar? Bir kapıya birisi gelir. Ona bahşiş verirse, değil mi, rüşvet verirse herkesi içeri alır. Çok araştırmaz. Çok hikmetini düşünmez yani. Devam edelim. Onun telezzüzü hatırı için. Kimin? Ama kapıcı hükmünde olan kuvve-i zaykanın. Değil mi? Onu da ayırmamız lazım. Şimdi kuvve-i zaykanın bir kapıcı hükmü var. Bir daha sonra öğreneceğiz. Bir de müfettiş hükmü var. Burada onun telezzüzü hatırı için, kapıcı hükmündeki kuvve-i zaykanın hatırı için İsrafata ve 1 dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. bir önceki derste de bu 1'den 10'a çıkma olayını konuşmuştuk, değil mi? Yani üstad baklavadan örnek vermiş özellikle. Biri 1 lira, biri 10 lira. Kuvve-i zayka, kapıcı hükmünde olan kuvve-i zayka ne diyor? Gelsin baklavalar diyor. Sonunu düşünmüyor. Evet. Buradaki mevzu zaten kapıcı hükmünde olan kuvve-i zayikayı memnun etmek için böyle yaparsan. Yoksa baklavayı yemek haram değil yani. Ama baklavayı yemekteki maksat kapıcı hükmündeki kuvve-i zayikayı tatmin etmek içinse orada problem var. Evet. Fakat hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatin ve ehli kalbin kuvve-i zayikası 6. sözdeki muvazenede beyan edildiği gibi kuvve-i zayikası rahmet-i ilahiyenin matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Demek ki bizim kuvve-i zayikamızın görevi neymiş? Nazır bir müfettişmiş yani. Müfettiş ne demek? Teftiş eden. Şimdi bir yanda kapıcı var. Ne diyor?
Gel baba, git baba. Gir baba, çık baba diyor. Ama müfettiş öyle mi? Ne yapıyor? Hele bir otur bakalım ya. Sen kimsin? Hayırdır diyor. Doğru mu? Teftiş ediyor yani. Necisin? Nereden geldin? İçinde ne var? Helal misin? Haram mısın? Faydalı mısın? Zararlı mısın? Değil mi? Müfettiş dediğim bunu inceler yani. O yüzden bir, hakiki ehli şükür. Yani şükredenler. 2. Ehli hakikat. Hakikat yoluna gidenler. 3. Ehli kalp. Kalp ehli olan insanlar için tat alma duyusu. Başta da bahsettiğimiz o dil. Ne hükmündeymiş? Müfettiş ve nazar eden, bakan. Aslında dil normalde bir görme organımız değil ama onun görevini bile üstleniyor yani. Görür gibi diyor ki bu zararlı. Bunu alalım. Dur bir düşünelim. Değil mi yani? Görür gibi, hani başta anatomisinden bahsettik ya. Belki bir gözden bile daha çok bir hassasiyetle inceliyor. Yani bir tane tat alma reseptörü bir sürü çeşit nimetin farkına varıyor. Ama göz belki bu kadar değil, doğru mu? Bazen gözle gördüğümüz şeyi tadına bakmadan anlayamıyoruz, doğru mu? Gözle görüyoruz, lan diyorsun dur bir de tadına bakayım diyorsun. Tadına bakayım, tamam yok bu o değil diyorsun yani, doğru mu? Hatta bak göz, diyelim ki 2 zeytin olsa bile göz onun olmuşuyla olmamışını da ayıramıyor ama dil ayırıyor. Dün de geldi ya bizim külliyedeki zeytinleri aynen Salih yaptırmış. Dedik dur hele bir bakalım olmuş mu? Nasıl baktık? Dilimizle baktık yani, değil mi? Gözle anlayamadık. Dilimizi değdirdik, öyle anladık. Dedik yani tamam bu bir hafta daha kalsın dedik yani. O yüzden bu dilin nazırlık görevi bazen gözden daha üst seviyede olabiliyor. Evet, bu 6. sözde bahsettiği gibi diyor ya. Orayı ben hızlıca bir okuyayım. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı Fatır Hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına, parantez içinde tavla ahıra işarettir. Midenin ahırına diye çevirmiş. Ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Ne için çalıştırırsan? Nefis hesabına, mide hesabına çalıştırırsan sukut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri, nazır-ı mahir, maharetli yani. Hani öyle boş boş bakan değil, anladın mı? Üstad yani hiçbir kelimesi boş değil ya üstadın. Bak nazır-ı mahiri diyor yani. Değil mi? Bakmanın da değil mi boş boş bakması da var ama nazır-ı mahiri diyor ki öyle maharetli bir şekilde. Ve kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. Müfettişi şakir, şükreden bir müfettiş rütbesine çıkar diyor. Evet, okumaya devam edelim. Ve o kuvve-i zayikada taamlar adedince mizancıklarla nimet-i ilahiyenin envaını tartmak ve tanımak bir şükrü manevi suretinde cesede, mideye haber vermektir. Tat alma duygusu da nimetler adedince tartılarla. Allah'ın nimetlerinin çeşitlerini tartmak için, değil mi? Dil tartıyor bunu ya. Dil diyor ki bu çeşit, bunda farklı bir lezzet var. Bu Allah'ın başka bir nimeti. Tek tek onlara ayırıyor. Ve buna karşılık da şükür suretiyle mideye haber veriyor. Bak böyle bir gıda geliyor. Şükret diye mideye haber veriyor. İnsanın ağzında küçük bir dil ya. Şimdi bugüne kadar belki dilin bu kadar önemli bir organ olduğunu çok anlayamadık. Hep böyle kapıcı hükmünde kullandık belki de bugüne kadar. Biraz da artık daha dikkatli kullanmamız gerekecek. Küçük bir dil, yeryüzündeki bütün yiyecek ve içecekleri, bir de içecek kısmı var. Değil mi? Hep yiyecek diye domates aklımıza gelmesin. Bakıyorsun birbirine benzeyen çok içecek var. Dil bir bakıyor, diyor bu ananas suyu diyor. Bu mango suyu diyor. Şimdi baktığımızda belki onu ayırt edemeyeceğiz. Bunun ayrımını dil yapıyor. Bunları tartabiliyor yani. Tam tersi olsa şimdi biz dedik ya küçücük dil, yani 100-150 gram ve 500 bin tane tat alma reseptörü var. Hepsi farklı bir tad alıyor. Diyelim ki hani yeryüzünde 500 bin tane farklı lezzet var. Şimdi hepsi küçük bir dilde toplanmış. Hepsi için ayrı bir dil olsaydı, değil mi? Ayrı bir şey, lezzeti alacak bir organ olsaydı yani. Hani domates için bir dil, elma için bir dil. Hani geçen ilk derste bir karaciğer örneği verdik ya. Hani karaciğerin 400 tane, değil mi? Farklı görevi var. Hepsi bir yerde toplanmış. Bunun adına bile iktisat dedik ya. Üstad insanın kafasının diyor Cebeli Tur kadar olması lazım diyor. Hani her bir görev için bir organ olsaydı diyor. Tur Dağı kadar kafası olması gerekirdi diyor. Düşün yani 500 bin tane dilin olduğunu düşün. Cidden yani bak 500 bin tane lezzet, hepsi el kadar bir dil ve 500 bin tane farklı lezzeti alıyor. Ya bize yani her gün kullandığımız için gerçekten normal geliyor ya. Düşün ya şu kadar bir dil, 3 parmak kadar bir dil, 500 bin çeşit tadı alıyor. 500 bin tane üzerinde ne var? Reseptör var. Yani sensör var. 500 bin tane sensör var. Zaten o sensörler nedir? Bir sensör ışığa duyarlıdır. Bir sensör kızılötesi, bir sensör radar oluyor değil mi? Sonar oluyor.
Düşün yani hani bir sensörde bir özellik değil. Laboratuvar abi işte analiz yapıyor, bilgi veriyor ve anında. Dil gibi bir laboratuvar dünyanın hiçbir yerinde yok diyorlar. Dediğin gibi anında analiz edip bilgi gönderiyor ve ilk dersimizde üstad diyor ya yüzüne tükürür diyor. Anında diyor ki dur bu zararlı deyip hemen karşılık veriyor yani. Bu kadar hızlı vücuda hareket verdiriyor. Ve yani o kadar bir önemli organ ki mesela insanın duyduğu yanlış cümleleri beyin ben bunu kabul edip kusuyorum diyemiyor. Bir şekilde beyine giriyor. Ama dilde öyle değil. Dil diyor ki dur diyor bu sana zararlı diyor. Keşke kulak da öyle dese de kötü cümleler duymasak, doğru mu? Dil diyor bu sana zararlı diyor ve vücut anında tepki veriyor. Yani sözü de geçiyor ha yani. Değil mi? Bir anda mideyi boşaltmaya diyor ki dur hemen boşaltacaksın diyor. Mideni bulandırıyor yani. Mideyi bulandıran da nedir? Dildir. O kötü tadı alıyor, o zararlı tadı alıyor. Hemen mideyi bile harekete geçiriyor yani. Bu kadar sistematik çalışan bir organ aslında. Ve hepsi bir el kadar organ. Evet, 500 bin tane de reseptör var ya. 500 bin reseptör ne demek biliyor musun? 500 bin kere şükretmemiz gerekiyor demek. 500 bin kere. Hani bugüne kadar hep şükrettik zannediyoruz da. 2000 bile belki yok. Yani günde kaç kere şükrediyoruz ya? Abi hiç baktın mı yani? Bugün ben Allah'a şükrettim mi? Sadece dil penceresinden bahsediyoruz. Yani diğer şükürleri saymıyoruz ya. Sadece dil penceresinden insanın en az 500 bin kere şükretmesi lazım. Bir sürü görev var. Biz bugün tad almasından bahsediyoruz. Yoksa sizin dediğiniz gibi sıcaklığı ayrı algılıyor, soğuğu ayrı algılıyor. İnsanın hayatını kurtarıyor ya. Dil. Değiyorsun diyor ki bu zararlı. Biz anlayamıyoruz ya değil mi? Bak gözle bakıyoruz anlayamıyoruz. Anlamak için laboratuvara götürmek lazım bunun içerisinde zehir var mı diye. Ama bunu dil anlıyor ve anında sana karşılık veriyor. Devam edelim. İşte bu surette kuvve-i zayika yalnız maddi cesede bakmıyor. Evet değil mi? Maddiyatını konuştuk, anatomisini konuştuk da sadece maddi cesede bakmıyor. Midenin fevkinde hükmü var, makamı var. Sadece dilin irtibatı mideyle değil, cesetle değil yani. Demek ki onun haricinde kalbe, ruha, akla da bakıyor yani. Münim hakiki, münim kısmına bakarsak şimdi akıl, kalp ve ne dedik? Ruh dedik. Akıl, kalp, ruh. Şimdi üstadın bir sözü var. Nimetten inama, inamdan münim hakikiye diyor. Doğru mu? Burada aslında bizim o bağlantıyı kuracağımız yer orası. Nimetten inama, inamdan münime. Akıl onun nimet olduğunu anlıyor. Nimet bizim normal bahsettiğimiz değil mi? Allah'ın verdiği lezzetler. İnam ne demek? Nimetlendirme. Şimdi bize çok standart geliyor da bir nimeti nimetlendirmeye bağlamak gerçekten çok güzel bir tefekkür. Ha? Büyük bir tefekkür. Yani bir nimeti görüp oradaki nimetteki nimetlendirmeyi görmek. Hani bu imanın terakkisinde bir basamak aslında. Burada bir nimet varsa bir nimetlendirme vardır demek. İşte tefekkür bu. Bu bir nimettir dedin. Nimet gözüyle gördün artık hani. Bu bir tavuktur değil. Artık o tavukluktan çıktı. Bu bir nimettir dedin. Nimet varsa demek ki bir nimetlendirme de var. Yani inam da var. Kalp dedi ki bu inam. Sonra en son ruh ne dedi? İnam varsa mün'im var. Değil mi? Nimetlendiren var. Ruh da dedi ki burada bir faaliyet varsa o faaliyeti yapan bir zat olmak zorunda dedi. O yüzden hani bir dilin vazifesi nimeti görüyor. Nimetten inamı görüyor. İnamdan da mün'imi görüyor. Hem akıl, hem kalp, hem ruh aslında orada hissesini alıyor, beslenmiş oluyor. Peki bu beslenmeyi, bu tefekkürü nasıl yapacağız? Yani her yediğimizde biz bunu yapabilir miyiz? Onu nasıl yapılacağını da üstad bize gösteriyor. Oku. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı ilahiyeyi hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir. Ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. Üstad tamam bunu yapabilirsiniz demiş ama bazı şartlar var. Bu şartlar dahilinde olursa ancak olabilir demiş. Ne demiş? Bir, israf etmemek. Değil mi? İsraf etmeyeceksin yani. Tamam ben yiyorum, of çok güzel tefekkür ediyorum. Dur bir kilo daha baklava yiyeyim değil. İsraf etmemek şartıyla. İki, şükür vazifesini yerine getirmek. Bak niyette bunlar olacak. Hani bir nimeti yiyorsun. Baştan bile israf etmemen gerektiğini planlaman lazım, düşünmen lazım.
açık büfede israf etmemek niyetiyle gidip yemek almak çok zor. Açlık bastırdığı için çok yüksek seviyede ben bunu da yerim, bunu da bitiririm, bunu da içerim, değil mi? Dur şu tatlıları da alayım. Olur ya ben yemek yerken birileri getirir, gelir o tatlıyı bitirir. Onu da alayım diye bir adam 4-5 tabak yemek alıyor. Baştan bozuk yani. Baştan israf etmeme niyeti yok ya. O yüzden alıyorsun fazla fazla ve öyle alıp da ben daha tamamını bitiren çok şahit olmadım. Demek yani bir şeyi yerken bile baştan o niyete gireceğiz. Diyeceğiz ki ben bunu israf etmeyeceğim. İsraf etmemek şartıyla. 2. Şükür vazifesini yerine getireceğim. Şükür vazifesi bizim mesleğimiz. Şükür değil mi? Şakiriz biz. Şakirsek bir vazifemiz var. O vazifeyi yerine getireceğiz. 3. Allah'ın nimetlerini, çeşitlerini tanımak. Bu sevdiğimiz bir şey değil mi? Dur bir de şunun tadına bakayım değil mi? Meşru olduğu zaman aslında çok güzel bir şey. İşte ya Antep'te bir de şu yemek varmış. Bazen duyuyoruz ya şöyle bir yemek varmış diye. Değil mi? Allah'ın nimetlerinin çeşitlerini tanımak için sırf gidiyoruz Antep'e. Değil mi? Nohut dürüm. Nohut dürüm diye bir şey varmış ya. Nohuttan dürüm mü olur? Bir de duyuyorsun lezzetli. Rabbim ne nimetler yaratmış diyorsun. Değil mi? Dur hemen hadi Antep'e gidelim. Yani gerçekten bak Allah'ın nimetlerin çeşitlerini tanımak. Yani şu şartların yerine getirmek için belki o yaptığın yol bile sevap olabilir. Şükür vazifesini yerine getireceksen. 4. Meşru olmak. Meşru olmak ne demek? Helal. Helal değil mi? Helal olacak yani yediğin. Şimdi lezzetli diye haram bir şey de yenmez. Değil mi? Yediğin şeyin çalıntı da olmaması lazım. Helal parayla kazanmış olması lazım. Bir de doğrudan haram olmaması lazım. Bir de 4. meşru olması gerekiyormuş. Helal olması gerekiyormuş. Haram olmaması gerekiyormuş yani. Boykot bile bunun içerisine giriyor. 5. Dilencilik yapmamak. Değil mi? Müstahni olmak lazım. Açgözlü olmamak lazım. Sırf adamın elindekini almak için adama yalakalık yapmayacaksın. Dilencilik yapmayacaksın yani. Abi çorba parası ver falan diye. 6. Dili şükür için kullanmak. Ve kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek diyor ya. Şükür için istiyorsan ya ben şunu yiyeyim de Allah'a şükredeyim. Şimdi Allah nimet veriyorsa ne için veriyor? Yiyelim diye veriyor yani değil mi yani? Bunu şey değil ha şimdi bunlar biraz şey kaçmasın yani. Ya yemememiz mi lazım şudur diyor. Yok Allah nimet vermiş. Yiyelim diye vermiş. Ama yerken de belli bir şartlar koymuş. Demiş ki bu şartlar dahilinde yemen lazım. Niye 500 bin çeşit nimet yaratsın? Hani biz öyle diyoruz da daha fazladır. Evet. Yiyelim diye yaratıyor yani. Hepsinin tadına bakalım diye yaratıyor. Hani bunlardan da geri durmamak lazım. Yok ben geri durayım işte açgözlüyüm mü acaba gibi triplere girmeye de gerek yok. Vesveseye girmeye de gerek yok. Allah bir nimet vermiş, imkanın da var. Şu 6 şartı da yerine getiriyorsan istediğini yiyebilirsin diyor üstad. İhtiyacın kadar diyelim. Daha iyi olur. İnsan istediği kadar yiyemez çünkü. Yiyemezsin. Bir insan kanır yani. Vücut sınırlı, istekler sınırsız. Şimdi bu bahsettiğimiz gibi 6 tane şartı yerine getiriyorsan istediğin kadar yiyebilirsin. Hatta en lezzetlilerini yemek aslında en çok sevap almak demek. Bu şartları yerine getirdiğinde. Lezzet ölçüsünde belki şükrün artacak. O yüzden bize lezzetli yemekler yapın. Lezzetli yemekler getirin. Tereyağlı olsun. Margarin sevmiyoruz. Margarinde çok lezzet yok. Şimdi bu konuyla alakalı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir olayı var. Üstad onu anlatıyor devamında. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri kimdir? Biraz onu tanıyalım. Çünkü ondan bahsedeceğiz. İsmini daha önce duymuşuzdur. Asıl adı. Var mı asıl adını bilen? Unutman gayet normal. Çünkü asıl adı Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir bin Ebi Salih Musa Zengi Dost El Geylani. Geylani ismi doğduğu yerden geliyor. Gilan eyaletine bağlı Neyf köyünde doğmuş. İran'da yani. 1077 yılında doğmuş. 1077 yılı. Aklına neyi getiriyor? Malazgirt Zaferi. Değil mi? O yıllarda doğmuş demek. Şeceresi Efendimiz Aleyhisselam'ın torunu Hazreti Hasan'a dayanıyor. Hazreti Hasan'dan soyu geldiği için ne diyoruz biz ona? Şerif diyoruz değil mi? Hazreti Hüseyin, Seyyid. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid deniyor. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif deniyor. Şerifler de zaten 3 kola ayrılıyormuş. Bunlardan birisi de Kadiriler. Evet. Babasının adı Ebu Salih. Çok dindar bir kişi olduğu söyleniyor. Annesi devrin tanınmış zahid ve sufilerinden Es-Savmai'nin kızı Fatıma'dır ve kadın velilerdendir. Yani annesi de babası da çok veli zatlar. Küçük yaşta babasını kaybettiği için dedesinin himayesinde büyüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni çok duyuyoruz da biraz az da olsa bir aklımızda kalsın yani. Aklımızda canlansın.
18 yaşına geldiği zaman annesinden izin alarak Bağdat'a eğitime gidiyor. Kervanla ilim tahsiline gidiyor. Tabi bu zamana kadar da belli başlı eğitimler alıyor da Bağdat'a. Yani o zaman Bağdat tam ilmin, İslam'ın bir nevi ilmi merkezi. Bağdat'a giden oldu mu? Tabii şimdiki hali çok kötü de ben savaştan sonra gittim. Yani çok harap haldeydi yani tam böyle yıkık dökük bir yerde ama zamanında tam ilmin merkeziymiş yani. Yani bütün alimler orada yetişiyormuş. Biri de işte Abdülkadir Geylani Hazretleri. Cüneyd-i Bağdadi var, Halid-i Bağdadi var. Çok var yani orada eğitim alan. Ve bizim fıkıh alimlerimizden çoğu da hep tedrisatı oradan geçmiş. Ondan sonra hocası var Ebu Said. Medresede hadis, tefsir, kıraat, fıkıh, nahiv gibi dersler alıyor. Ve bunları okutuyor. Sonra hocalık yapıyor. Sonra vaazlara başlıyor. Sonra bir süre sonra hepsini bırakıyor. İnzivaya çekiliyor. 25 yıl inzivaya çekiliyor. Bak 25 yıl. Hani geçen ders bahsetmiştik ya kendini gerçekleştirme değil mi? Artık böyle tek başına tam o seviyeye geliyor. Kendini gerçekleştirmiş bir şekilde 25 yıl inzivada. İnziva hayatından sonra Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Orada da talebe yetiştiriyor. Ya çok olay var da ben hani kısa geçiyorum. Aklımızda kalacağı kadar söylüyorum. Tasavvufta en yüksek makamlara çıkıyor. Bunlardan biri Gavs-ı Azam. Değil mi? Zaten Gavs-ı Azam diye geçiyor. Biri Ferid-i Azam ve Kutb-u Azam. Ve tasavvuf ehli kendisinden sonra gelen makamlarını hep ondan alır diye bahsediyor. Kutb-u Azam olduğu için, Gavs-ı Azam olduğu için. Meşhur kitapları var. Birini duymuşsundur. Hangisi? Futuhul Gayb. Hangi tarikatın önderi olarak görünüyor? Kadirilerin değil mi? Bir de ne var? Nakşi. Değil mi? Bir Nakşilik var, bir de Kadirilik var. Kadiriliğin Nakşiliğinden ayıran özellik neydi? Zikrin cehri, sesli olması. Zikir sesli olduğu için de daha çok böyle tasavvuf ekolünde ilahiler ön planda oluyor. Devam edelim. Bu hakikate işaret eden bir hadise ve bir kerameti gavsiye. Kimin kerameti o zaman? Değil mi? Gavsiye dediğine göre Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir hadisesi ve bir kerameti. Evet. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin terbiyesinde Nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine. Bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. Hikayemizde kimler var hadisemizde? İhtiyare bir teyzemiz var. Hücrede onun oğlu var. Bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri var. Hücre dediği ne? O da yani değil mi? O da. Bir oğluma bir bakayım diyor. Kuru ekmek yerken görüyor. Bir de ne diyor? Nazdar ve ihtiyare. Nazdar olduğu için ne diyor? Vay benim oğlum. Kuru ekmekler mi yiyor? Evet bir tek oğlu. Onu da medreseye vermiş. Oğlunun o halini görünce anne şefkati, anne yüreği dayanmamış. Şimdi bu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. Demek ki bu aslında bir metot değil mi? Riyazet metodu. Nefsi terbiye etme metodu yani riyazet. Riyazet ne demek? Zühd ve takva amacıyla nefsin isteklerinden uzaklaşmaya, nefsi terbiye etmeye riyazet deniyor. Şimdi riyazetin en belirgin, en çok uygulanan 3 metodu var. Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam. Yani kılleti taam, az yemek. Kılleti kelam, az konuşmak. Kılleti menam, az uyumak. Bu şekilde bir riyazetle nefis terbiye oluyor. Bir de bir kendimize bakalım. Az mı yiyoruz? Az mı konuşuyoruz? Az mı uyuyoruz? Az yemek. İnsan nefsini azdıran şeylerin başında yeme içme geliyor. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor bak. İnsanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. İnsana belini dolduracak birkaç lokma yeter. Normalde hani bir kuru ekmek yetiyor yani. Yoksa ölürdü zaten o çocuk. Demek ki kurtarıyor yani. Yetiyor. O yüzden hani normal yaşam fonksiyonlarını devam ettirebiliyorsun. Az yemek, az uyumak. Zaten az yiyen insan az uyur. Çok yiyen insan çok uyur. Uyuduğundan bir şey de anlamaz. Hatta böyle yatmadan önce yediyse sabah böyle mide yangınlarıyla uyanır. Kendine de gelemez. Burada maksat uykusuzluk değil yani. Uykuyu az uyuyup ilim ve amelle geçirmek niyetiyle. Hani bazıları var ya sırf az uyur ama neticesi yoktur yani. Üniversitede falan olurdu böyle artist ya işte gece 2 saat uyudum. Yani buradaki az uyumaktaki maksat dediğim gibi hani ortamlarda artistlik yapmak için değil işte gece 3 saat uyudum ya falan. Halbuki sürekli oyun oynamış böyle gözleri kıpkırmızı olmuş. O değil yani. Buradaki maksat ne olmalı? İlim ve amel ve zikre vasıta olsun diye az uyumak. Az konuşmak hepimizin en güzel yaptığı şeylerden biri. Dilini tutan
kurtuldu diyor değil mi Efendimiz Aleyhisselam? Dil konuşunca kalp susar, dil susunca kalp konuşur. Değil mi? İnsan çok konuştuğu zaman artık kalbinin sesini duymamaya başlar. O yüzden arada bir susmak lazım. Değil mi? Evet, bunlar riyazetin önemli hususları. Ve bizde ne var bunun yanında? Halvet var. Değil mi? Kapalı bir yerde kalmak. İnsanlardan uzak durmak. Bu da kolay bir şey değildir. Yani insanlardan uzak durup ruhunu beslemezse bunalıma girer. O arada işte bu riyazette olmasının sebebi o. Ruh da besleniyor ki halvet haline girebiliyor. Yoksa kafayı yer yani. Ruhunu beslemezse kafayı yer adam. Dördüncüye de uzleti enam deniyor. Halvet hali. Evet. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş. Oğlunu öyle görünce Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına şikayetlenmek için gitmiş. Evet. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş. Ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Denir mi ya? Denir mi? Yani sen Gavs-ı Azam'sın. Derler yani hoca durur mu hemen yapıştırmış cevabı diye. Şimdi yani hani hoca durmayıp cevap yapıştırıyorsa Gavs-ı Azam buna nasıl bir tepki verecek? Bak nasıl bir imanla nasıl bir tepki verecek? İman ne demek? Aslında güvenmek de demek değil mi? Bir bakıma. Allah'a güvenmek demek aslında iman. Bakalım nasıl bir güvenle nasıl bir cümle kuruyor? Ve neticesinde ne oluyor? Devam edelim. Hazreti Gavs tavuğa demiş. Kum biiznillah. Yani kum, kalk. Neyle? Biiznillah. Ya imana bak ya. Yani güvene bak. Ortada tavuk var. Kızarmış tavuk. Ve ona diyor ki Allah'ın izniyle ayağa kalk. Ve ne oluyor? O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını mutemet ve mevsuk çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramat-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hikaye değil ha. Gerçek yani. Bak manevi tevatürle bile nakledilmiş yani. Böyle bir olay olmuş yani. Gavs-ı Azam demiş ki kızarmış tavuğa bak kemikleri toplanıp yani kemikleri de dağılmış. Değil mi? Yemiş. Kemikleri de dağılmış. Kum biiznillah demiş ve tavuk kalkmış. Nasıl olabilir bu? Allah'ın izniyle olur. Şimdi bizim konumuza bakan kısmıyla yani nasıl bir itikat? Yemeği yerken az önce belli başlı kriterlerden bahsettik. Evet, şükür mesleği dedik. Kuvve-i zaikanın kullanımı dedik. Ve bunun nasıl olduğunu Gavs-ı Azam kendi cevap veriyor. Bu olay nasıl oldu diyor bak. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Bu derece dediği ne? Bahsettiği derece. Yani ne diyor? Sen de kızarmış tavuğu diriltiyorsan sen de ye. Yani demek ki biz kızarmış tavuğu yememiz için kızarmış tavuğu diriltebiliyor olmamız lazım. Onu mu anlayacağız? Biraz yorum gerekiyor buna yani. Biz kendi kafamızla çıkamıyoruz. O yorumu da üstad diyor. Ne diyor? İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki, ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. İyi çok şükür bir formül çıkardı üstad. Ne dedi? 1. Ruh cesede hakim olacak. 2. Kalp nefise hakim olacak. 3. Akıl mideye hakim olacak. 4. Lezzet şükür için istenecek. Yani şu kriterler tam formül. Vallahi yani şimdi baktığın zaman insanın kızarmış tavuk yememesi lazım. Ama bunun da yemenin şartı varmış. O kuvve-i zaikanın müfettiş olabilmesi için şükür mesleğinde ileri gidebilmek için bu 4 kriteri bizim uygulamamız lazım. Biz bu 4 kriter nerede uyguluyoruz? Bunun için dua ediyoruz en azından. Değil mi? Ne diyoruz? Ya Rab. Ruhumuzu, cesedimize, kalbimizi, nefsimize, aklımızı, midemize hakim eyle, lezzeti şükür için isteyen kullarından gider. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereket hürmetine bir de ihsan etti. Maddi ve manevi rızkında bereket ihsan eder. Amin. Fatiha. Dersi de bitirdin ha hadi. Duayla bitirdin. Dersi bitiriş yaptı. Bir sonraki ders der ki abi bu sefer başlangıcı yapayım der. Sonra gelişme, sonuç. Eğer dili bu amaçta kullanırsak dilim seni dilim dileyim demeyiz inşallah. Şükür mesleğinde ileri gidenlerden oluruz.